Sırtına inen ahşap kalasların ağırlığını hissediyor. Nefesi daralıyor, göğsü çöküyor. Üstünde, zaferi kutlayan askerlerin kahkahaları ve şarap kadehlerinin sesi yankılanıyor. O adamlar kılıçla değil, sıradan tahta kalaslarla can veriyordu. Bu videonun sonunda, bu acımasız yöntemin ardındaki gerçek nedeni öğreneceksiniz. 1223 Baharı. Cengiz Han'ın en güvendiği iki komutanı, Cebe ve Subutay, Kafkas dağlarını aşıp Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara ulaşmıştı. Arkalarında yıkılmış krallıklar bırakmışlardı. Kıpçak Türkleri panik içinde batıya kaçıyordu. Kıpçak Hanı Kotyan, damadı olan Galiçya Prensi Mestislav'a koştu ve yardım istedi. Kiev'de prensler bir araya geldi. Uzun bir tartışmanın sonunda, Rus knezlikleri Kıpçaklarla birleşip bu bilinmeyen düşmana karşı savaşmaya karar verdi. Moğol elçileri barış teklifiyle geldi. Ama Rus prensleri, Bozkır'ın kutsal saydığı bir kuralı çiğneyerek elçileri öldürdü. Bu karar, geri dönüşü olmayan bir bedel doğuracaktı. Birleşik ordu Dinyeper Irmağı'nı geçti. 9 gün boyunca, geri çekilen Moğol birliklerini Bozkır'ın derinliklerine kadar kovaladılar. Ama kimse şunu fark etmemişti, bu geri çekiliş bir kaçış değildi. Subutay'ın ordusu onları sabırla, adım adım bir tuzağa çekiyordu. 31 Mayıs 1223. Ordu, Azak Denizi'ne yakın küçük bir akarsuya ulaştı, Kalka Irmağı. Mstislaviç, diğer prensleri beklemeden karşı kıyıya geçti. Çarpışma başladığında Ruslar önce üstün geldi. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Subutay'ın asıl ordusu, tam o anda savaş alanına giriyordu. Kıpçak müttefikleri paniğe kapılıp geri kaçmaya başladı. Kaçan atlılar, arkalarındaki Rus safları içine dalıp düzeni tamamen bozdu. Çernigov prensinin ordusu dakikalar içinde dağıldı. Bozkır'da binlerce Rus askeri, düzenli bir Moğol saldırısı karşısında geri çekilecek yer bulamadı. Kiev Prensi Mstislav Romanovich ise savaşa hiç girmemişti. Ordusunu bir tepeye çekip arabalar ve kazıklarla küçük bir kale kurdu. 3 gün boyunca kuşatmaya direndi. Sonunda bir elçi geldi, Brodnik reisi Ploskinya. Haç üzerine yemin ederek, teslim olurlarsa kimsenin canına kıyılmayacağına söz verdi. Mstislav Romanovich yemine güvendi. Kapıları açtı, silahları bıraktırdı. Ama o haç, ağızlardan çıkan boş bir sözden başka bir şey değildi. Teslim olan prensler bağlandı. Yere yatırıldılar. Üzerlerine sırayla ağır ahşap kalaslar dizildi. Bozkır inancına göre, soylu kan toprağa dökülmemeliydi. Kalaslar bu yüzden seçildi, kılıç değil, ezme. Moğol komutanları zaferi kutlarken kalasların üstüne oturup ziyafet çekti. Kalkada katılan onlarca prensten yalnızca birkaçı toprağına dönebildi. Her 10 askerden 9'u bir daha geri gelmedi. Bozkır'da yeni ve amansız bir güç doğmuştu. Moğollar doğuya döndü, asıl istila 13 yıl sonra gelecekti. Rus prensleri o gün bir yemine güvenmeselerdi, tarih değişir miydi? Sence?